Efendim, bir Berlin sonbaharından, bulutlu bir günden hepinize merhaba. Bundan 1-1,5 ay kadar önce Berlin'de turistik olmayan bir mekana gezmeye gittik. Farklı bir yerdi, herkesin bilmediği ama görülesi bir yer. Bu kimin fikriydi? Tabii ki benim. Herkese merhabalar. Ben Elif. İnanması güç. Zaten Yeni saç model yalnız. Buraya tekrar giriyorum. Ne demiştim ya en son? Merhabalar, ben Elif. Gözaltı torbalarından tanımış olmanız lazım ama saçlarım biraz farklı. Neden farklı? Çünkü kestirdim. Sonra birazcık boyatayım dedim ama böyle bir oldu. Açılacak ama yani zamanla açılacak. Neyse bu o kadar enteresan bir şey değil. Biz ne diyorduk? Ne anlatacağım ben? şimdi videonun konusundan da gördüğünüz gibi biz bir harabe halindeki bir binaya gezmeye gittik. Bu fikir de Elif'ten çıktı. Bir gün bizi aradı. Daha doğrusu bana mesaj attı. Dedi ki Murat böyle bir yer var, gider miyiz? Sen nereden buldun orayı? Şimdi şöyle, ben burada organ mafyalarıyla çalışıyorum. Dediler ki bana 2 tane kişi bulabilir misin? Ya yok ya, şöyle bir şey. Şimdi Coşkun Aral'ı hepiniz biliyorsunuzdur. O işte böyle Çernobil ile ilgili bir belgesel var, onu izlemiştim. Ondan sonra böyle terk edilmiş yerler benim çok ilgimi çekmeye başladı. Burada bir tane Luna Park var, o da terk edilmiş. Oraya gezmeye gitti. Sonra bir tane de çocuk hastanesi olduğunu gördüm. Okudum, ettim, araştırdım birazcık. İlgimi çekti ama tabii biliyorsunuz harabe bir yer. Hani böyle tek gitmek biraz yürek istiyor. Dedim ki tek tanıdığımda Murat falan var. Buradan sana bakıyorum ya. Ay, video çekeceğimizi bilseydik ben kafeinlerimi sürerdim buralarına. Yine Neyini? şişmiş. Buraya Kafein? ben kafein sürüyorum. Böyle yapıyorsun. Ondan sonra ne diyordum ya? Anladım. Ondan sonra işte üçümüz oraya gittik. O gün de Çağdaş'la tanıştım hatta. Çağdaş'a buradan selamlar. Ve bu Elif'le tanıştığımızdan sonraki ikinci buluşmamız mıydı? Bizi aldın oraya götürdün. Dedim nasıl birisi Sen de hiç acaba bu? sorgulamadın ha. Yani bu benim böbreğimi alır mı? Ne cesaret sende de. Beni biri çağırsın, sen çağırmış olsan ben hayatta gelmezdim. Yani evet. Her neyse şimdi burada anlatıyoruz ama yani nasıl bir yerden bahsediyoruz bilmiyorlar. İzlemeniz gerekiyor. Hastane 20. yüzyılın başında 1908 yılında gündeme geliyor. O dönemde artan çocuk ve bebek ölümleri neticesinde bir çocuk hastanesi açılması planlanıyor ve 4 yıl sonra 1911 yılında hastane hizmete giriyor. Tam ismi Kinderkrankenhaus Weissensee, yani Weissensee Çocuk Hastanesi. ...28 hektarlık araziye sahip olan hastanenin içinde bir de mandırası bulunuyor. Sadece hastanedeki çocuklara ve annelerine değil, yakın çevreye de süt tedarik ettiği biliniyor. İki Dünya Savaşı ve bir Soğuk Savaş atlatan hastane, Almanya'nın birleşmesinden sonra da bir müddet hizmet vermeye devam ediyor. Yıla yakın bir süre hizmet veren hastane 1997 yılında kapılarını kapattıktan sonra belediye tarafından tarihi yapı statüsüne alınıyor ancak bugünkü halini görüyorsunuz.
Son olarak 2005 yılında yeni bir klinik açma teklifinde bulunan bir Rus yatırımcıya satılan hastanenin mevcut haliyle bile korunmadığını görüyoruz. Hastane binası bugün evsizler ve grafiti sanatçıları tarafından kullanılıyor. Meraklı şehir kaşiflerinin uğrak noktası haline gelmiş olsa da oldukça eski bir bina olduğu için ziyaretçilerin azami dikkat etmesinde fayda var. Evet efendim, izlediğiniz görüntüleri Bir dakika baştan gir, ben çünkü burada Elif beni aldı böyle bir yere götürdü. şu an parktayız yani, buraya diyorsun zannettim de benim fikrim değildi buraya. Yok. Hayır, video izlediler ya, Evet. video bitti de şimdi biz kapanış yapıyoruz ya. Hep omega eksikliği. Ha. Ve Asıl çocuğum şinel hızlı birazcık. Evet efendim, videonun sonuna geldik. Efendim demene gerek yok, kebapçı değil burası. Evet, videonun sonuna geldik. Lütfen Tamam. likelamayı böyle bir deneyim geçirdik. Elif'e teşekkür ediyoruz. rica ederim. Çünkü benim Ama hayatta herkesin aklıma çağırdığı gelmez. her yere gitme sen de yani çocuğum. Ben Allah'tan iyi bir insanım. Benim gerçi çevrem çok kötü ama yani kimle karşılaşacağım belli olmaz sonuçta. Doğru. Ama şanslısın, ben çok iyi bir insanım. Evet. Yine de güzel bir deneyimdi, güzel bir gün geçirdik. Sıra dışı bir gün geçirdik. Elif'e teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonra bir sonraki seferde nereye götürür Allah bilir. Ayrıca evet. bu açıdan çekmemin de gerekçesi Elif. Ben oluyorum. Çünkü neden? Neden? Böyle çekiyor, aşağıdan çekiyor, tamam mı? Ha. Böyle ılığı falan diye çıkıyorum. Gıdım çıkıyor. Yanaklar zaten tombik birazcık. Olmayan bir gıdımı çıkıyor ama. Benim gıdım yok normalde. Ha. Gıdım gözüküyor ama böyle olunca kamufle oluyorum. Benle olan videolarda lütfen artık bu açıyla çekersen çok sevinirim. Cildimiz de bebek gibi değil mi? Ay evet. Pasparlak. Benim zaten normalde öyle. Bak gözaltı şeylerim. Bak. Neyse efendim, burada bu videoyu bağlıyorum. Kapı artık. Önümüzdeki Bizi hafta salı bekleyin. günü bir başka videoyla görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Bye see. Tamam. Bak, Gıdalarımız var mıymış? Benim yok. Baksana kaç kat Ay, bir boğum dakika, boğum. Ben